Bir çöp konteynerinin içinde 2 tane bacak. Oradan balkondan eğilmiş. Bu pozisyonda bulduk adamı. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar güzel kesiler yapabilen kim olabilir sizce? Doktor olabilir, tıp öğrencisi olabilir, kasap olabilir. Ama en önemlisi öyle bir şey oluyor ki oradan bu kadını biri alıyor. Alma şansı mümkün değil arkadaşlar. O günden sonra bu olaylar bitti. Tesadüf müdür bilemem. Selam dostlar. Bugün size İstanbul'da günlerce konuşulan ve korku yaratan kesik insan cesetleriyle alakalı cinayetleri anlatacağız. Bu cinayetlerde özelliği de şuydu: hiçbir zaman çözülemeyen cinayetler bunlar. Benim meslek hayatımda özellikle çözemediğimiz tek konu olarak kalmıştır bu. Ve İstanbul Polisi bununla ilgili bir sürü çalışmalar yaptı. Bütün şubeler çalıştı. Ama maalesef çözemedik. 8 insan kaybına neden olan bir vahşetten bahsedeceğim sizlere şimdi. 2000'li yıllar başından beri anlattığımız gibi hep korku dolu cinayetlerin yaşandığı yıllardı. Seri cinayetler, gündem yaratan cinayetler ve bunlarla ilgili sürekli bir çalışma halinde İstanbul Asayiş Şube Cinayet Masası. Ama bu konu hepsinden çok farklıydı. Çünkü burada hiçbir delil bırakmıyordu. Sadece cesetlerin parçalanmış, bütünlükleri ortadan kaybolmuş, değişik ayak olabilir, kol olabilir, kafa kesinlikle bulunamıyordu. Sadece ayak, bacak ve vücut bütünlüğünün diğer kısımlarının bir bölümü değişik yerlere, İstanbul'un değişik ilçelerine, gerek çöp bidonlarına, gerek denize bırakmak suretiyle atılıp bir korku yaratıyordu İstanbul içerisinde. 2000'li yıllar dediğimiz gibi enteresan yıllar. Ben o yıllarda işte bu büroda çalışmanın bize vermiş olduğu, katmış olduğu birçok şeyin haricinde bazen de böyle üzücü olaylarla alakalı çözülemeyen cinayetler de oldu. Bu benim hatırladığım tek çözemediğimiz, o kadar uğraşmamıza rağmen, o kadar emek harcamamıza rağmen çözemediğimiz bir cinayetti bu. Ama bununla ilgili sadece biz değildik. Yani Asayiş Şube değildi. Organize şube, efsane müdür Adil Serdar Saçan'ın dönemlerinin olduğu yıllar. Onlar da bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptılar. Ama maalesef hiçbir delil bırakmadığı için sonuca ulaşılamadı arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım, anlatalım size konuyu. 2000 yılı Eminönü Mısır Çarşısı. Bir çöp konteynerinin içinde 2 tane bacak, bayan bacağı. Bacaklar şu bölgelerden kesiliyor, 2'ye katlanıyor, bağlanıp, şu pozisyonda bağlanıp 2 bacak da çöp konteynerinin içine atılıyor. Aradan bir ay sonra ikinci olay Eminönü'nde, tekrar sahilde bir gün bir ihbar alıyoruz. Bir telefon ihbarı. Bizi yönlendiriyorlar. Yönlendirmeden sonra Eminönü sahile geliyoruz. Cesetlerin bulunduğu yer tam şurası arkadaşlar. Tam şurası. Bavulun içerisine bir insan vücudu. Şu bölgeden kesilmiş, kollardan kesilmiş ve başı kesilmiş. Sade bir vücut bir bavulun içerisine konuyor ve nereden bırakıldığı belli olmayarak suyun içerisine konuyor ve akıntıyla beraber buraya geliyor. Buraya geldiğinde şu teknelerden birinin yanına çarpması sonucu kaptan fark ediyor ve polisi arıyor. Deniz polisi gelip burada bir çalışma yapıyor. Açtığında konunun bir cinayete kurban gitmiş bir maktulün olduğunu görüyorlar. Bizi arıyorlar. Cinayet büro olarak biz gittik olay yerine. Olay yerine gidenlerden biri de benim. İlk gidenlerden biri benim. Olay yerine geldiğimizde aynı biraz önce tarif ettiğim vücut bütünlüğü bozulmuş bir kadın cesedi var. Kesiler muazzam düzgün, vücut kesileri. Biz bunu buradan hemen alıp adli tıpa gidiyoruz. Ama bunun parçaları olabilir mi diye
tabii ki deniz içerisinde bekleniyor ve daha sonra 3 bacak daha bulunuyor. 3 bacak. İkisi bu ilk bayana ait, bir tanesi farklı bir bayana ait ama onun diğer vücut bütünlükleri ortada yok. Onlar da bavul içerisinde. Onlar da denizin içerisinde bulunuyor ve hepsi adli tıpa geliyor. Dördüncü olay yine bir bayan cesedi. Yine çöp konteynerinin içinde Eyüp Sultan'da bulunuyor. Dikkat ederseniz birincisi ve dördüncüsü ve bundan sonrakilerde de hep çöp konteynerlerini devamını göreceğiz. Bunlara karşı neden çöp konteynerine atıyor? Bunları küçümsüyor. Bunları bir çöp olarak gördüğü tahmin ediyoruz biz. Daha sonra beşincisi Unkapanı'nda yine çöp konteynerinde bir bayana ait. Altıncısı yine benim gittiğim eski Tekel Genel Müdürlüğü'nün olduğu yer Cibali'de, bilenler bilir. Hemen Unkapanı'yla şuranın karşı tarafında aşağı bölgede eski Tekel Genel Müdürlüğü'nün önündeki çöp konteynerlerinin içinde bir erkek bacağı. Sade bir tane. Çok iyi hatırlıyorum. Şu pozisyonda iyi de o da bağlanmıştı. Niye aynı kişi olarak tahmin ediyoruz? Çoğunda hareketler hep aynı. Bağlanma ve kesilerin muntazam olması ama erkeklerde biraz daha düzensiz kesiler var arkadaşlar. Ama bayanlar çok çok iyi kesiler. Yani muazzam kesiyor onları. Ama erkeklerde o kadar özen göstermiyor. Yedincisi Beyoğlu tünelde. O da çöp konteynerinde. Bunun hikayesi biraz farklı. Hukuk fakültesinde okuyan Balıkesir'de bir polis memuru meslektaşımızın kızıydı bu. Tabii çok üzücü, hepsi çok üzücü. 17-18 yaşlarında bir kızdı. Babası kayıp müracaatında bulunmuş. Günlerdir haber alınamıyor ve kayıp şahıslarla çalışarak DNA testi yaparak kızımıza ulaştık. Ama vücut bütünlüğünün diğer bölümlerinde bulamadık. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar Yasemin Fatih'te, hatırladığım kadarıyla Fatih'te bir kız öğrenci yurdunda kalıyor. O bulunduğu yurdu bir ankesörlü telefondan biri arayıp artık onu aramayın, onu bulamayacaksınız şeklinde yurt görevlilerine konuşan bir erkek şahıstan da bahsediliyor o dönem için. 8. cinayet Maltepe sahil. Bu A bölge dediğimiz, A ve B bölge dediğimiz, en sonda da C bölge dediğimiz. Yani İstanbul'u biz polis olarak şöyle ayırıyoruz. Eminönü'nden Silivri'ye kadar A bölge, Eminönü'nden yukarısı Eminönü, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, bu bölgeleri B bölge. Denizin bu tarafı Maltepe, Kadıköy, Pendik, buraları da C bölge oluyor. Her 3 bölgeye de cesetlerini yayarak çalışan bir cani ile karşı karşıyayız. İkinci kesiden bahsedeceğim ben size. Çok ilginç bir hikayesi var bunun. Benim de en iyi çalıştığım, çünkü diğerlerinde İkisinde kimlik tespiti yapılabildi. Diğerlerinde kimlik tespiti de yapılamadı. Neden yapılamadı derseniz onlarla ilgili herhangi bir kayıp müracaatı da olmadı o dönem. DNA profiline uygun kişiler, tabii bunların hepsinin DNA profilleri alındı. Hala bunların Adli Tıp Merkezi'nde, İstanbul Adli Tıp Merkezi'nde doku ve kan örnekleri mevcut. Ama o dönem bunlarla ilgili kimsesiz de olabilirler. Herhangi bir aile fertleri de olmayabilir. Çünkü profiller biraz farklı. Bakın mesela öğrenci olan kızımızla ilgili anında tespiti yapıldı. Çünkü onun bir müracaatı vardı. Neden bulunamadı derseniz diye açıklama yapma ihtiyacı duydum. Veya işte ikinci olaydaki o kız da hayat kadını olarak hayatını idame ettirdiği için bir aynı evde yaklaşık bir 7-8 tane kız arkadaş olarak kaldıklarından dolayı gidiyor ve geri gelmemesi sebebiyle müracaat ediyor arkadaşları ve o şekilde tespit edilebildi bu ikinci olanda. Ama diğerlerinde mesela birçoğunda yapılan tahliller sonucunda uyuşturucu bağımlısı oldukları ve alkollü oldukları, bir mekan takım dediğimiz kimsesiz veya işte artık nasıl adlandırırsanız
arkasında onu arayabilecek bir kişinin olmadığı kişilerden seçmiş olabilir. Çünkü hiçbir müracaat yok kayıp müracaatı olarak bunlarla alakalı. Siz DNA bir olaya karışmış olması durumunda bir yerde bir kendine ait bir DNA profili bırakırsa, bir suç işlemişse DNA'dan oturma şansı olabilir. Onun haricinde mesela bazılarında ayak parmaklarına kadar kestiği için herhangi bir şey alamıyorsunuz, iz alamıyorsunuz. İz diye bir şey yok. Sadece arkadaşlar çıplak, bacak ve vücut. Bir tek vücut bütünlüğü ikinci olayda, yani benim hikayesini anlatacağım olayda vücut bütünlüğü vardı. Yani gövde olduğu gibi kollar, bacaklar ve kafa kesikti. Sadece vücut bütünlüğü olarak ikinci olay vardı. Diğerlerinin hiçbirinde bunu yapmadı. Sevim isminde bir Ayat kadını Kartal Maltepe bölgesinde yolda otostop çekmek suretiyle seks işçisi diyelim, yani bu işi yapan bir kadın düzenli olarak 15-20 günde bir Taksim'de bir adamla buluşuyor. O gün o adam buna telefon açıyor. Diyor ki seninle işte 15. gün Taksim'de şu otelde buluşacağız. Ama Taksim Meydanı. Taksim'in eski halini bilenler bilir. Taksim Meydanı'nda McDonald's vardı. McDonald's'ın önünde buluşma noktası olarak veriyorlar arkadaşlar. Kadın geliyor ama o dönemlerde mesela günlük kazancı 10 lira olarak düşünün. O adam onu 15 günde bir işte veya 20 günde bir çağırdığında ona 50 lira veriyor. Yani günlük kazancının 5 katı fazla para veriyor. Hazırlığını yapıyor. Ve ertesi gün buluşma noktasına geliyorlar Taksim'de. Kadın geliyor, McDonald's'ın önünde bekliyor. O esnada bizim bu olay yerine gelecek olan şahıs gelmeye başlıyor. Biz bunları o zaman ETS'ler falan yeni çıktı. Çok güzel çalışma şeklinde bize öğretildi ve biz adamın ETS kayıtlarını aldık. ETS'lerden adamı nokta nokta takip ediyoruz. Bazılarıyla beraber nokta nokta takip ediyoruz. Adam da Beyoğlu'ndan içeri doğru tarif ettiğimiz noktaya doğru geliyor. Kadın da orada bekliyor. Öyle bir şey oluyor ki oradan bu kadını biri alıyor. Alma şansı mümkün değil arkadaşlar. Hep kafamızı kurcalayan şey bu. Nasıl onu gelir de biri oradan alır? Tabii kameralar da yok. Öyle çok kamera falan aramayın. Biz her şeyi aradık. Her şeyi didik didik ettik. Aklınıza şu gelmesin. Bunu atlamışlardır da şunu atlamışlardır. Yani çünkü cinayet serileri devam ettiği için elimizde de en önemli kanıt belge olan tek teşhis edilmiş kadın bu olduğundan dolayı bununla ilgili biz her türlü çalışmayı yaptık. O günün şartlarında orada ne varsa hepsi yapıldı. Emin olun bundan. Ama orada ne vardı da o kadını aldı gitti oradan. Bakın aralarında 100 metre mesafe kalana kadar adam geliyor ona. Adam geliyor alıp çıkacak ve bir otele gidecekler. Orada malum bir otellerden birinde hep aynı konakladıkları bir otel var. Oraya gidecekler. Aralarında 100 metre mesafe kalıyor. O 100 metre yaklaştığı anda bu kadın buradan kayboluyor. Bitti. Ama ne aldı bunu? Çünkü buna hazırlanmış. Ciddi de para alıyor ve buraya gelecek diye o kadar mutlu ki parayı alacağından dolayı. Arkadaşları bunu söylüyor. O adama gidiyor. Adam buna para veriyor. Belki de daha fazla da para veriyor. Önem de atfediyor. Hoşuna gidiyor kadın. Ama ne oldu da bunu aldı gitti? Ya buraya gelen adam çok lüks bir aracıyla yanaştı bunun yanına. İşte gel gidelim dedi. Bindi. Yani ya da çok yakışıklı bir adamdı. Çok beğendi. Aldı gitti. Onu oradan birilerinin zorla alıp getirme şansı yok. O kadın kendi bindi gitti. Ne olursa olsun bu. Oradan telefonunu takip ediyoruz kadının. Dolapdere'ye kadar iniyor. Dolapdere'de telefon kapanıyor. Bu kadar. Bunun hikayesi bu. Biz daha sonra elimizde bu cinayetler tabii bu esnada devam ediyor. Bu olayın üzerinden çalışmak zorundasınız. Diğerleri kimlik tespitleri yapılamadığı için belli bir şeyden sonra duruyorsunuz. Ama elinizde çok iyi bir done var. Bunun cenazesi adli tıpa geldi arkadaşlar. Adli tıpta morg masasına yatırıldı. Biz de adli tıptayız. Kesiler o kadar muazzam ki. Şimdi bu kesilerin neyle kesildiği, nasıl kesildiği bununla ilgili çalışma da yaptık biz.
Kesiler elektrikli testereyle kesiliyor. Ama dönen şeklinde, düz kesi değil. Elle olan makineler var. Dönüş şekliyle kesenlerden bahsediyorum. Düz kesse kırtıklı olur ve izleri bozar. Adli tıp bize onu dedi. Sonra biz o makinenin nasıl bir şey olduğunu tespit ettik. Gittik o zaman bir alışveriş merkezinden bir tane aldık, getirdik. Örnek kesiler yapıldı başka bir şey üzerinde. Bir hayvan cesedi üzerinde örnek kesiler yapıldı. O örnek kesilerin birebir uyumlu olduğu tespit edildi. Bunu da tespit ettik. Ama kadının kimliğini nasıl teşhis edeceğiz? Kayıp müracaatı var mı yok mu? Hemen kayıp şahıslarla bir araya geldik. Dedik böyle böyle bir kadın müracaatı var mı? İşte elimizde olan bir vücut var. Başka bir şey yok. Daha sonra bu Kartal bölgesinde aynı evi paylaştığı, bunun gibi seks işçileri olan 6-7 tane daha kadın vardı. Onları topladık. Onlar müracaatçı olmuş. Onlar geldiler. Bir tanesi şey dedi. Kasık bölgesinde dedi bir beni vardı dedi. Ben dedi bakarsam oradan tanıyabilirim dedi. Yani birlikte biz duşta aldığımız olduğu evde aynı evde yaşadık. Biliyorum dedi o bölgesini. Ondan sonra adli tıpta o şekilde getirdik. Baktı tam tarif ettiği yerde dikkatlice bakınca biz de gördük o beni. Evet dedi o dedi. Ama akrabası var mı yok mu? Sonra Kağıthane bölgesinde bir akrabası çıktı. Ondan kan alınarak DNA tespitleri yapıldı ve artık bizim maktulemiz belli oldu. Biz bu konudan sonra o buluşma noktasına gelen adam bunu alıp gitmiş olma ihtimali var mı? Veya başkası mı aldı? Bunun üzerine çalışmaya başladık. Adamı tespit ettik. Telefon numaralarından tespit ettik adamı. Şahıs Şişli Bomonti'de otobüs duraklarının tam karşısında 5. katta bir evi olan bir Ermeni vatandaşımız. Şahıs o zamanın büyük televizyon vericileri kurucusu. Yani çok profesyonel bir adam. Aranan bir kalite. Bütün o zaman çanak antenler var. 2000'li yıllardan bahsediyorum. O büyük çanak antenlerin yani %10'luk mu diyorlar ona kocaman böyle. Onların kurulumunu yapıyor. Ve bütün en büyük iş yerlerinin, holdinglerin o büyük çanaklarını bu adam kuruyor. İşini falan da öğrendik tabii ki. Sonra bir gün gittik. 5. kat ilginç olan şeyi anlatıyorum size. Adamı almaya çıktık. Evin ön kapısına geldik 5. katta. Vuruyoruz. Kapı açan yok. O esnada şöyle kapıya arkadaşım biri dokundu. Tak kapı açıldı. Açılınca gayri ihtiyari böyle içeri doğru adım attık. Bir baktık ki balkon bölümünde havalı silahlar vardı. Saçma atan, havalı tabanca deriz biz onlara. Ama bunun silah şeklinde olanı. Oradan balkondan eğilmiş duraktaki kadınların poposuna saçma sıkıyordu. Bu pozisyonda bulduk adamı. Düşünebiliyor musunuz? Dedik tamam adamımız bu yani. Bu işleri yapan adam bu muhtemelen. Tekrar söylüyorum. Yani biz kapıya gayri ihtiyari kapıyı böyle elimizle açınca açıldı kapı. Balkon tam böyle karşımızda kaldı. Bunun elinde bir silah. Biz onu gerçek silah zannettik. O havalı saçma atıyor adam. Oradan eğilmiş durakta duran kadınların poposuna şey atıyor. Saçma atıyor. Tam girdiğimizde de bir kadına zaten saçma isabet etmiş. Kadın da aldık sonra müşteki olarak müracaatçı yaptık kadını. Dedik adam bu. Yani bu kadar manyak bir adam, bunu yapan bir adam bunları da kesebilir yani. Bu kadar maktulü de kesebilir yani bu adam. Aldık şubeye getirdik. Adam 65-70 yaşlarında bir yaşlı bir adamdı. Yaklaşık bizde 4 gün kaldı. Sorgusunu yaptık, şeyini yaptık. Ama hiçbir evini aradık. Evini, her şeyini artık arkadaşlar didik didik ettik. Ama bizim konumuzla alakalı hiçbir şeye bulaşamadık. Bir delil oturtturamadık. Zaten bizim elimize gelen bütün maktullerin hepsinde şu var. Sadece vücut parçası var. Başka bir şey yok. O bavulların içerisine koymuş olduğundaki durumda da muhtemelen eldiven kullandı. Bir de bavullar suyun içinde gelmiş olduğu için iz olayını ortadan kaldırmıştı. Tuzlu su çünkü. Tuzlu suyun içinde nereden bıraktığını da bilmiyoruz. Haliç'ten de bırakmış olabilir. Veya işte karşıdan Kartal'dan da bırakmış olabilir. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ve bu şekilde 4. günde serbest kaldı. Tabii adam gözaltındayken bu Eyüp'teki
olay gerçekleşti. Ve biz artık bizim cinayet zanlımızın bizim almış olduğumuz şahısın olmadığını anlamış olduk. Devam ettikten sonra en son olayı arkadaşlar bu 8. cinayetinden sonra İstanbul'da düşünebiliyor musunuz o korkuyu? Kesik cinayetler, kesik kollar. Herkeste bir korku yaratmaya başladı. İnsanlar zorlanıyor. Evden çocuğunu dışarı bırakamıyor. Çocuğu dershaneye gidiyor. Adam kapıda bekliyor. Yani özellikle kız çocuklarına karşı. Çünkü en son hukuk fakültesi öğrencisi bu kızımız. Ya İstanbul'a gelmiş okumak için Balıkesir'den ama bacağı kesik bir şekilde bulunuyor. İnanılmaz bir korku var. Herkes çocuğunun yanında, okulda, dershanede, otobüste hep böyle devam ediyor. Bu adam yakalanması için elimizden geleni yapıyoruz. Herkes çalışıyor. Ama bir türlü bir delile, ize rastlanamadı. Şimdi biz profilleri çıkarmaya başladık. Katil profili nasıl olabilir? Şimdi bunu bu kadar güzel kesiler yapabilen kim olabilir sizce? Sayalım. Beraber sayalım. Bir kere bir doktor olabilir. İnsan anatomisini çok iyi bilmesi lazım. Hiçbir yerde eksik bırakmıyor. Şimdi şuradan bir geri dönüş yapıp size en son yaklaşık 3 ay 4 ay önce yaşadığımız Sur cinayetlerinden bahsedeyim. 2 tane. Sur cinayetlerindeki cani çocuk ne yaptı? Vücut parçalarından ayırabilmek için özellikle bir kasabın yanında çalışmak istedi, değil mi? Bir kasabın yanında çalışıp o tekniği öğrenmek istedi. Nasıl kesi yapılabilecek? En son işte katlettiği kızı da bildiğiniz gibi parçalara ayırdı. Bunu öğrenmek için aslında kasabın yanına girip çıraklık yapmaya başladı. O bıçağı kullanabilmek için veya nerelerden nasıl kesebileceğini anlamak için. Ama bizim olayımızda öyle değil. Bizim olayımızda kesiler mükemmel, son derece mükemmel. Kemiğe hiç tesir ettirmeden kesiyor. Kim olabilir? İnsan anatomisini iyi bilenlerden bahsediyorum. Doktor olabilir, tıp öğrencisi olabilir, kasap olabilir. Ama en önemlisi ressam da olabilir. Ressamlar da var. Mesela çok iyi insan anatomisini biliyorlar. 4-5 tane bir profil çıkardık ve bu profiller üzerinden işte çalışmalara başlandı. O bölgelerden baz alınıyor. O bütün attığı yerlerden baz alınıyor. Yani kesinlikle her yerde çalışma yapıyoruz bununla ilgili. Ama bir türlü oturtamadık, çıkartamadık. En son bu olaydan sonra 8. cinayetinden sonra belli bir süre daha geçti. O süreden sonra Organize Şube Müdürlüğü bir tane ressam aldı. Gözaltı yaptı o ressamı. O ressamı aldıktan sonra arkadaşlar Dolapdere'de bunun bir çalışma alanı olduğu tespit edildi. O çalışma alanına gidildi. Oradaki inanın yatağından döşeğine kadar ne varsa alındı ve hepsinin polis kriminal laboratuvarına getirildi. Ama onda da bir şey çıkmadı. O kadar uğraşıldı ki ama onda da maalesef bir şey çıkmadı. Ama bu enteresandı. Bu adam alındıktan sonra serbest kaldı. Tabii delillendiremezseniz bir olayı, delil bulamazsanız ne yaparsanız yapın. Bir delil bulamazsanız neticede hukuk devletinde yaşıyorsunuz. Delil olmadıktan sonra suç olmaz. Delillendiremedikleri için bu adam serbest bırakıldı. 24 senedir bu olayların çözümüne ulaşılamadı. Ama 24 yıldır da bu olaylar o ressamın alınmasından sonra serbest bırakıldı ama o günden sonra bu olaylar bitti. Tesadüf müdür bilemem. Belki cinayet sanığının başına bir şey geldi, öldü. Onu da bilemeyiz. Çünkü hiçbir şey bilmiyoruz cinayet sanığıyla alakalı. Ama o ressamdan sonra olayların durmuş olması tabii ki kafamızda bir şüphe uyandırdı. Her zaman da uyandıracak. Belli bir süre sonra tekrar mesela olaylar devam etmiş olsa, bir yerde bir şey olmuş olsa o ressamın orada olup olmadığına bakılabilir. En azından elimizde bir done olmuş oldu. Ama neden kesildi? Tekrar söylüyorum. O cinayet sanığına araba çarpmış olabilir, ölmüş olabilir. Başka bir şey olabilir, hastalanmıştır. Artık bu işlere yapacak bir şeyi kalmamıştır. Yani her türlü ihtimali düşünmek lazım. Ama 24 seneden sonra bir tane daha cinayet Türkiye'nin hiçbir yerinde görmedik. Bunun gibi işlenen bir cinayet görmedik.
İnşallah ortadan kaybolmuştur. İstanbul polisinin bana göre benim bildiğim kadarıyla çözemediği başka bir olay yok. Sadece bu var arkadaşlar.